Ankara'da bir kadın banyosunda sessizce ama vahşice öldürüldü. Ne bir çığlık duyuldu ne de bir kaçış sesi. Kapı kilitli değildi. Evde hiçbir hırsızlık yoktu ama vücut parçalanmıştı. Parmakları kesilmişti. Dudağında derin bir ısırık izi vardı. Katil ona önce acı çektirmişti ve sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi ortadan kayboldu. 8 yıl boyunca tek bir tutuklu olmadı. DNA vardı ama ceza yoktu. Şüpheli çoktu ama hepsi dışarıdaydı ve şimdi bu dosya yeniden açılıyor. Sizce o gün o banyoda ne oldu? Eğer hazırsanız gelin tüylerinizi diken diken edecek bu davaya yakından bakalım. Ayrıca yine Ömer Aslan savcılığa 11 kez kimliği tespit edilemeyen kişilerle ilgili şüphesi olduğunu beyan etmiş ve soruşturmayı yanlış yönlendirdiği konusunda savcıda bir kanaat oluşturmuş. Arkadaşlar videoyu kısaca bölüyorum. Eğer sizler de bu tarz içerikleri seviyorsanız benzer videoların devamı için lütfen 2 saniyenizi ayırıp abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve konuyla ilgili küçük bir yorum yazmayı ihmal etmeyin. Bunlar benim için inanılmaz büyük motivasyon kaynakları. O halde gelin davamıza devam edelim. 25 Ocak 2010 sabahı Ankara'nın Keçiören ilçesinde sakin bir apartman dairesinde sıradan bir gün başlıyordu. 39 yaşındaki ev hanımı Sevgi Aslan, kocası Ömer ve 8 yaşındaki kızlarıyla birlikte bu evde yaşıyorlardı. Büyük kızı Sevilay kısa süre önce evlenmiş. 21 yaşındaki oğlu ise askerlik görevindeydi. Aile maddi olarak zor günler geçiriyordu. Sevgi evlere temizliğe gidiyor. İşi yoksa evinde yorgan dikerek para kazanmaya çalışıyordu. Sabah saat 07:10'da Ömer işine gitmek için evden ayrıldı. Ne kendisi ne mahalledeki kimse o gün yaşanacak korkunç olaylardan haberdardı. Akşam saat 18:30'u gösterdiğinde Ömer işten dönüyordu. Her zamanki gibi evine gelip zil çaldı ama bu kez hiçbir yanıt yoktu. Anahtarını içeride unuttuğunu fark etti. Kapı kilitliydi. Bir sorun vardı. Hemen yakınındaki bir kırtasiyeye gidip bir tel aldı. Kapıyı açmaya çalıştı ama başaramadı. Telaşlıydı ama paniğe kapılmış görünmüyordu. Ardından komşuları Meryem ve eşine gidip banyolarını kullanmak istediğini söyledi. Ama bu sıradan bir istek değildi. Plan şuydu: komşusunun banyo penceresinden kendi evinin havalandırma boşluğuna geçmek ve oradan içeri sarkma. Ancak bu plan fiziksel olarak neredeyse imkansızdı. Zira havalandırma boşluğu Ömer'in cüssesine göre oldukça küçük ve dardı. Komşular çilingir çağır diyerek ısrar etti. Ömer ise ben daha önce o boşluktan geçen birini gördüm diyerek komşularını ikna etmeye çalıştı ve banyo penceresine yöneldi. Banyo penceresinden geçemedi. Bunun yerine komşularına evin dış kapısını bir daha zorlamalarını istedi. O sırada evin kapısı çok hafif bir itmeyle birlikte açıldı. Yani kapı aslında kilitli değildi. Komşu Meryem içeriği görünce Ömer'e bağırdı. Ömer, kapı açık, eve hırsız girmiş olabilir, çabuk gel. Ömer kapıya yöneldi. Meryem'in kocasıyla birlikte eve girdiler. İçerideki manzara ise akıllardan yıllar boyunca silinmeyecek bir vahşetin başlangıcıydı. Ev tamamen darmadağındı. Eşyalar savrulmuş, odalar karışmıştı. En korkunç sahne ise banyodaydı. Sevgi Aslan kendi banyosunda kanlar içinde yatıyordu. Hayatını kaybetmişti ve bu korkunç görüntüye ilk şahit olan kişi kocası Ömer Aslan'dı. Ama tuhaf olan bir şey vardı. Ömer karısının cansız bedenini gördüğünde hiçbir tepki vermedi. Ne bağırdı ne ağladı ne de polisi aradı. Komşusu bir bak belki yaşıyordur dediğinde bile hareket etmedi. Sevgiye asla dokunmadı. Polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İlk bulgular oldukça garipti. Evde hiçbir zorlama izi yoktu. Kapı kırılmamıştı. Pencere camları sapasağlamdı. Hırsızlık emaresi yoktu. Aileye ait ziynet eşyaları baca boşluğunda saklanmış halde tam bir şekilde duruyordu. Yani olay bir gasp ya da eve giren yabancı işi gibi görünmüyordu. Sevginin cansız bedeni otopsi için adli tıpa götürüldü. Raporlar yaşananların vahşet düzeyinde olduğunu ortaya koydu. 18 bıçak darbesi, 9 parmağı kesilmişti, çenesi kırılmıştı, alt dudağında derin bir ısırık izi vardı. Bu bir ani öfke patlaması değil, bilinçli ve işkence boyutuna ulaşan bir saldırıydı. Fail, Sevgiye can çekiştirerek ölmeyi uygun görmüştü. Cinayetin ardından 14 gün geçmişti. Acılı aile olayın aydınlatılması için televizyon kanallarının kapısını çaldı. Sevginin kızı Sevilay ve eşi Ömer Aslan, Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Amaç basitti: katil ya da katillerin bulunması. Ancak bir yayın
bekledikleri gibi gitmedi. Programa telefon ile bağlanan komşular, akrabalar ve tanıdıklar Ömer ve ailesinin söylediklerini tek tek yalanlıyordu. Ömer ve çocukları "Biz çok mutluyduk, hiçbir problemimiz yoktu" derken tanıklar tam tersini söylüyorlardı. Bu ailede ciddi problemler vardı. Telefon ile bağlanan herkes neredeyse bunu söylüyordu. Komşu Meryem olay günü sabah evde tuhaf sesler duyduğunu söyledi. Sabah saat 11 civarlarında banyoya girdiğinde hafif bir inleme sesi duyduğunu, kapıya baktığında bir çift siyah erkek ayakkabısı gördüğünü belirtti. Kapıyı tıklattı ama içeriden hiçbir yanıt alamadı. Saat 15 civarı tekrar dışarı çıktığında o siyah ayakkabılar ortada yoktu. Asıl soru şu: bu siyah ayakkabılar kime aitti ve kapının önünde ne işi vardı? Polis evde kapsamlı bir inceleme yaptı. Elde edilen DNA örnekleri sadece tek bir kişiye aitti: Ömer Aslan. Ne banyonun duvarlarında, ne mutfakta, ne de Sevgi'nin kıyafetlerinde başka bir DNA kalıntısı yoktu. Hatta Sevgi'nin dudağındaki derin ısırık izinde dahi sadece Ömer'in tükürük örneği vardı. Ömer buna karşılık şöyle bir cevap verdi: "Ev bizim evimiz. Doğal olarak DNA'm çıkar." Ancak soru şuydu: karısının dudağındaki ısırık izi de mi doğaldı? Soruşturmada birçok kişi şüpheli haline geldi. Peki gerçekten kimlerin bir motivasyonu vardı? Sevilay. Annesiyle arası çok kötüydü. Eşiyle evlenmek istememişti, zorla evlendirilmişti. Sevilay'ın eşi kendisinden 15 yaş büyüktü, şiddet uyguluyordu. Sevgi'nin eski talibi Süleyman 15 gün önce Ömer'le tartışmıştı. Arife'nin eski eşi, Fransa'dan telefon ile programa bağlanan adam, "Ben öldürdüm" demişti. Ama sonra "kızgınlıkla söyledim" dedi. Yani sizin anlayacağınız şüpheli çoktu ama hiçbir delil yoktu. Aile Sevgi'nin cep telefonu olmadığını iddia etti. Ama tanıklar kardeşinin Sevgi'ye siyah bir cep telefonu hediye ettiğini söylediler. Baz istasyonu kayıtları incelendi. Olay günü Ömer'in telefonu hiç sinyal vermemişti. Yani ya kapalıydı ya da başka birindeydi. Ayrıca bir ay sonra evde bulunan kanlı bir eşarp Sevgi'nin kardeşleri tarafından incelenmek istendi. Ancak mahkeme bu talebi reddetmişti. Tahmin edersiniz ki kanın üzerindeki DNA Sevgi'ye aitti. Sevgi'nin kardeşleri ilk başta damatları Ömer'den şüphelenmemişti. Ama adli tıp raporları geldikçe fikirleri değişmeye başladı. Bir noktadan sonra Aslan ailesi ve Sevgi'nin ailesi birbirine düşman haline geldi. Kimi Ömer'i savundu, kimi katil ilan etti. En acı tarafı çocuklar annelerinin katilini aramak yerine babalarını korumaya geçti. Soruşturma tam 8 yıl sürdü. Ömer savcılığa 11 farklı beyan verdi. Birinde katilin maskeli olduğunu, diğerinde peruk taktığını iddia etti. Bu çelişkili ifadeler savcının dikkatini çekti. Savcı Ömer hakkında canavarca hisse eziyet ederek kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet istedi. Ama yargı farklı bir karar verdi. Mahkeme delil yetersizliğinden Ömer Aslan'ı beraat ettirdi. O siyah ayakkabılar gerçekten kime aitti? Komşular gerçekten hiçbir şey duymadı mı? Cep telefonu neden ortada yoktu ve hiçbir zaman bulunamadı? Kapı neden kilitliydi? Ve en önemlisi, katil neden bu kadar vahşice davrandı? Bugün Sevgi Aslan'ın vahşice katledilmesinin üzerinden yıllar geçti. Ancak tek bir tutuklu yok, bir ceza yok, bir cevap yok. Sadece sorular, acılar ve kırık bir aile kaldı geride. Bazen bir banyonun sessizliği bir cinayetin en büyük tanığı olabilir. Ama o tanık konuşmazsa ne adalet konuşur ne vicdan rahat eder. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.